İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimizde aherleme işlemi nasıl yapılır ve kısa bir çalışmayla da murakka nasıl gerilir onları anlatacağım. İlk önce malzemelerimizi size sayayım. 1 fincan suyumuz, buğday nişastamız, küçük bir süngerimiz, şap ve jelatinimiz. Aherlemek için mühremiz ve ısıtıcımız. Tabii ki kullanacak olduğumuz kağıtlarımız, paspartularımız, ebru kağıtlarımız, fil kağıtlarımız, yanık kağıtlarımız, hepsini sizle birlikte aherlemeye başlayacağız. Bir tane örnek olarak A4 bir kağıt aldım ki bunu da günlük ve ajanda tutanlar için aherleyelim ve murakka gerelim. Aherimizi hazırlıyoruz. Bir bardak suyumuzu ısıtıcımıza koyuyoruz. Bu kendinizin evdeki ocak üstünde ısıtacağınız bir fincan cezvede olabilir. Suyumuzu koyduktan sonra bir çay kaşığı nişastanız. Bu aher için olan kıvam. Aynı şekilde murakka için ek ilavemiz ne olacak? Hemen onu söyleyelim. Küçük bir nohut tanesi ve mercimek tanesinin ortası kadar şap ve tırnak üstünün yarısı kadar da jelatin ilave ediyoruz. Bu da murakkamızın malzemesi oluyor. Kaynamadan önce karıştırıyoruz malzemelerimizi. Kaynamaya bıraktığımızda karıştırmayı bırakıyoruz. Sebep ise yüzeyinde bir kaymak tabakası oluşacak. Onu alıp çıkartacağız. Bu kaymağı kullanmayacağız. Çünkü boyayı itip altına itip elektriklenmesini sağlıyor. Aherimizi kaynatıp üzerindeki yağ tabakasını aldıktan sonra tabağımıza alıyoruz. Kaynar kaynamaz ocağın altını kapatmayı unutmayınız. Süngerimizi daldırıp sıkıp ne çok bol ne de çok az alarak yukarıdan aşağıya paspartumuza sürüyorum. Çizgilerden zaten nerenin sürüldüğü belli oluyor. Bu işlemi yukarıdan aşağı, sağdan sola ikişer defa yapmanız yeterli olur. Eğer kağıdınız kabarıyor ise tersine de sürebilirsiniz. Aynı işlemlerimizi yanık kağıtlarımıza yapıyoruz ki atladığımız bir nokta olmasın. Süngerimizi sıktım. Yukarıdan aşağıya nişasta aherimizi yapmış olduk. Sağdan sola hiç sıra atlamadan kağıtlarımızı aherledik. Kağıtlarımız papyrus olabilir, fil kağıdı olabilir, paspartu olabilir. Bunlar hazır kağıtlar. Biraz sonra da ebrumuz üzerinde aherimizi yapacağız. Kağıdımız kabarıyor ama kuruma aşamasında toparlanıyor. Aynı işlemi ebrumuz üzerinde yapacağız. Bakın. Bu cildimizin içerisinde kullanacağımız, yani kitabımızın, defterimizin, ajandamızın içerisinde kullanacağımız ebrumuz. Aynı şekilde yukarıdan aşağıya bol sürüyorum. Kağıt nişasta aherini tam çeksin. Aynı şekilde sağdan sola aherimizi aldık. Bunları kurumaya bırakacağız. Aher aşamamız bittikten sonra mühreleme aşamasına geçiyoruz. Kağıt mühremiz akik taşlı
desti zengimizle yukarıdan aşağıya serpleşimde mühreleyerek parlatma işlemini yapıyoruz. Zeminimizin pürüzsüz olmasının sebepleri neleriydi? Fırçayla sürdüğümüz boyanın daha rahat akışkan şekilde sürülmesi ve bozuk yaptığımız çalışmanın yıkanabilmesi ahırın bize kurtardığı en rahat çözüm noktaları. Hazırladığımız nişastalı ahirimize nohut tanesi kadar şap ve tırnak üstü kadar jelatin koyduğumuz kıvama ise murakka hazırlayacağız. Yani yapıştıracağız. Islattığımız kağıtları zeminimize süreceğimiz tutkallı yapımızla, çok pratik yapıyorum tabii ki, daha düzgün yapın. Islattık. Bu bir tutkal. Şap ve jelatinle tutkal oldu artık zemin. Kağıdımızı, ıslattığımız kağıdımızı çok suda bırakmayın tabii ki, zeminimize geriyoruz. Bu alt tabakasını çok önemsemeyeceğim çünkü üstüne gerçek el yapımı bir kağıt koyacağım. O yüzden yine tutkalımı sürüyorum. Hava kabarcıklarının kalmasını engelleyin. Muhakkak hava kabarcıkları çıksın. Tutkalım tekrar sürüyorum. Tekrar hava kabarcıklarını patlattım. Kendi kağıdınızı, istediğiniz renk kağıdınızı kansınlarla, şöhlerlerle veyahut da renkli ince kağıtlarınızı da böyle kuvvetlendirebilirsiniz. Katlayarak doku verebilirsiniz. Tekrar diğer kağıdımı yerleştiriyorum. Bu alt ara kağıdım olduğu için hızlı hareket ettim. En üst kağıdım daha güzel yerleşecektir. Yine tabii ki biraz hafif kurumasını bekleseniz daha güzel sürersiniz şaplı kıvamınızı. Aldığım ince kağıdım, bakın. Bu kağıdı direkt yapışkanlı kıvama yerleştiriyorum. Bu benim özel kağıdıma yaptığım destek oldu. Önceki aşamalarda atölyede kağıtlarını nakkaşlar kendileri hazırlıyorlardı, sanatçılar. Artık hazır kağıtlar mevcut. Bu aşamada ajanda ve günlük hazırlayan arkadaşlarımıza aherlenmiş ebrumuzdan cilt oluşturmayı göstereceğim. Cildimiz ebatında kestiğimiz ebrumuzu murakka germek için hazırladığımız suyumuzla, yani özel yapıştırıcımızla cildimize yerleştireceğiz. Bu kıvamı yukarıdan aşağıya, yine aşağıdan yukarıya sürerek cildimize yerleştirdikten sonra ebrumuzu sıfırlayıp işlemimizi bitireceğiz. El yapımı hazırladığımız doğal yapıştırıcımızla cildimizi hazırladık. Artık defterimiz kullanıma hazırdır. Kağıtlarımız sizlere hazır şekilde sunulmuştur. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.